Evet arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir seti, Lego'nun yeni teması, Edition temasından 1 Mart 2026'da satışa sunduğu 43020 modelli FIFA Dünya Kupası'nın resmi Dünya Kupası modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Lego bu seti bizlere tam 2842 parça olarak sunuyor arkadaşlar ve kutu içeriğinde de bu 2842 parça bizlere tam 20 tane farklı poşet içerisinde sunulmuş arkadaşlar. Setimizi burada görüyorsunuz. Setimiz gerçekten harika gözüküyor arkadaşlar. Şöyle çevireyim sizler için bir. Gerçekten harika görünen bir set. Tabii sete geçmeden önce isterseniz ilk önce setimizin kutusunu inceleyerek başlayalım. Setin kutusunun ön yüzünde görebiliyorsunuz. Harika bir setin görseline yer verilmiş arkadaşlar. Ve bence setin kutusu da çok premium bir kutu. Yani gerçekten güzel gözüküyor dışarıdan baktığınızda. Kutunun arkasına geçtiğimizde arkadaşlar orijinal Dünya Kupası'nın bir görselini bizlere paylaşmışlar. Şurada görebiliyorsunuz. Bir de yine bu setin özelliklerinden bir tanesi setimizin üst kısmında bir küre var. Bu kürenin içerisinden de ön kapağını açarak bir mini figürümüz çıkıyor. Bir sahne paylaşmışlar burada bizlerle. Onun elinde de küçük bir Dünya Kupası figürü var yine. Bu da harika bir detay olmuş arkadaşlar. Zaten setimizi incelerken sizlere detaylı şekilde bunu gösteriyor olacağım. Dediğim gibi gerçekten premium bir kutu. Yan tarafında da böyle yine yandan bir görüntü paylaşmışlar bizlerle. Ama bence başarılı, sete layık, yakışır bir kutu olmuş arkadaşlar bu set. Şimdi isterseniz birazcık set hakkında bilgiler vereyim sizlere arkadaşlar. Bu set Dünya Kupası'nın yani FIFA tarafından organize edilen Dünya Kupası'nın 1974 yılından beri kullanmış olduğu orijinal kupayla birebir ölçeklerde arkadaşlar. Bu kupa dizaynı 1974 yılında İtalyan heykeltıraş Silvia Gozzaniga tarafından 1974 yılında yapıldığı bu dizayn ve FIFA tarafından oylamayla kabul edilerek günümüze kadar gelmiş bir kupa arkadaşlar. Gerçek kupanın ölçüleri yaklaşık 36.8 santimetre boyunda ve 6.1 kilogram ağırlığında ve kupa tamamıyla 18 ayar altından yapılmış arkadaşlar. Bir ülke turnuva sonunda kupayı kazandığında bu kupayı seremoni esnasında ellerine alıyorlar, statta tur atıyorlar. Ancak ülkelerine gittiklerinde bu kupanın bir replikası onlarla paylaşılıyor. Replikasını müzelerinde sergiliyorlar. Orijinal kupa yine her 4 yılda bir FIFA'nın müzesine gidiyor. FIFA'nın koruması altında tutuluyor arkadaşlar. Dünya Kupası dediğimiz zaman çok farklı ülkenin, çok fazla ülkenin katıldığı bir turnuva biliyorsunuz. Özellikle bu yılda ülkemiz de katılacak buna. 2002 senesinden sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor olacağız bu yılda. Umarım ülkemizde en az 2002 senesindeki üçüncülük kadar başarılı bir performans sergiler turnuva boyunca. Her ne kadar bu kadar çok ülke katılıyor olsa da bu kupayı sadece 1974 yılından beri 6 tane ülke kazanmış arkadaşlar. Bunlar da Almanya, Arjantin, İtalya, Brezilya, Fransa ve İspanya. 1974 yılından önce de İngiltere ve Uruguay da bu kupayı kazanmış. Ancak o zaman kupa tabii ki de bu gördüğümüz görsel değildi. Farklı bir kupamız vardı. Şimdi isterseniz Lego'nun ürettiği bu setle alakalı bir incelemelerimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle setimiz arkadaşlar FIFA tarafından official olarak kullanılan yani resmi kupanın aynı ölçülerinde. Bunun da yüksekliği yaklaşık 36 santimetre civarında arkadaşlar. Tabii ki de bu kupa 18 ayar altından yapmıyoruz. Lego parçalarıyla yapıyoruz. Altın rengindeki Lego parçalarıyla bunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Sette gerçekten harika detaylar bizlere paylaşılmış. Öncelikle sizlere yapım aşamalarından bahsedeyim. Yapım aşamaları alt taraftan başlayarak yukarıya doğru yavaş yavaş yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle içerisinde bir iskeleti var. Onu yapıyoruz. Sonra da bu dış kısımlarını modüler olarak üzerlerine yapa yapa monte ederek en son tepesini yaparak setimizi tamamlıyoruz. Yapım aşamaları aslında çok sıkıcı değil ancak çok fazla küçük parça var görüyorsunuz şurada. Birçok küçük parça olduğu için yapım aşaması biraz zor. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor. Eğer gerçekten orijinal görüntüye sahip olan bir modelle karşılaşmak istiyorsak çok dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü o parçanın yönleri vesaire birazcık yorucu olabiliyor. Ancak çok fazla birbirini tekrarlayan kısım yok. Biraz dikkat gerektiren ama keyifli bir yapım aşaması var diyebilirim. Şimdi isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Birazcık setimizi de incelemeye başlayalım. Setimizde normal orijinal Dünya Kupası'nda olduğu gibi en önemli detaylardan bir tanesi bu tabii. İki tane bir önümüzde ve bir tane de arka kısmında olmak üzere iki tane dünyayı kolları arasında tutan insan silüeti var arkadaşlar. Bu da zaten Dünya Kupası'nın en ikonik özelliklerinden bir tanesi. Lego da bunu bence harika şekilde yansıtmış sete. Bunun arkadaşların kafaları böyle dönebiliyor. Böyle öne arkaya da oynayabiliyor ama tabii oynamasına gerek yok. Oraya oturtmak için yapmışlar onu.
Ama böyle olabiliyor. Onu da belirtmiş olayım size. Kupanın aslında en premium özelliklerinden birisi. Ben böyle şeyleri seviyorum çünkü klas gözüken, şık gözüken şeyleri. Kupanın alt kısmında bir plaka yapmışlar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Şimdiye kadar bu Dünya Kupası'nı kazanmış ülkenin ismini yazıyor. Onu da size şöyle çıkartıp göstermek istiyorum. Gerçekten şık olmuş. Şimdiye kadar Dünya Kupası'nı kazanmış bütün ülkeleri de bu plaka üzerinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bence başarılı bir detay olmuş bu da. Kupanın görselini de size şöyle yakından bir göstereyim arkadaşlar. Gerçekten renk tonları olsun. Harika. Ve özellikle gerçek kupaya benzer bir şekilde yapmış Lego bunu. Yine kupanın alt kısmında şurada görüyorsunuz FIFA Dünya Kupası, FIFA World Cup diye baskılı olarak gelen bir parçamız da var. Bu da şık gözüküyor. Tabii sergilerken harika gözüken bir detay olmuş bu da. Şimdi bu kupanın en esrarengiz, daha doğrusu Lego ile yani bir oyuncakla ilişkilendirilmesini sağlamış kısmına gelelim arkadaşlar. O da burası. Şöyle ki şurayı tutuyoruz. Şu şekilde açıyoruz. Bu şekilde açıyoruz burayı arkadaşlar. Ve içerisinden harika bir minifigür sahnemiz çıkıyor arkadaşlar. Şöyle hemen alayım onu da. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Gerçekten güzel, harika olmuş bence. Detay tabii bu bir Lego olduğu için böyle şeyleri yapmaları lazım ama iyi düşünülmüş bir detay bence. Minifigürü de şöyle yakından göstereyim sizlere. Onun da elinde gerçekten güzel, şık bir Dünya Kupası var arkadaşlar. Bu da dediğim gibi güzel bir detay olmuş. Sahneyi de şu şekilde göstereyim. Bunun üzerine oturtuyoruz o minifigürü ve kupanın içerisine sokup kapağını kapatabiliyoruz arkadaşlar. Set hakkındaki şahsi düşüncelerime gelirsek, ben futbolu çok seven bir insanım ve gerçekten de bu Lego'nun Edition serisi altına çıkarttığı birçok seti de satın alacağım. Önümüzdeki günlerde Messi, Ronaldo, Mbappe, Vinicius Junior gibi setleri çıkartıyorlar. Bunları da şimdiden ön sipariş verdim Lego.com.tr üzerinden. Bunları da koleksiyonuma ekleyerek odamın bir kenarında da böyle Dünya Kupası, futbolla alakalı setlerin bulunduğu da bir köşe yapmayı planlıyorum açıkçası. Bu set de gerçekten sergileme açısından harika bir set bence. Zaten Türkiye'ye geldiğin zaman da ön sipariş açmışlardı. Ben ön siparişte sipariş vermemiştim. Daha sonrasında stok bulmakta biraz zorlandım ama sonunda Lego'nun official sitesinden de satın aldım bu seti. Koleksiyonuma eklediğim için çok memnun olduğum setlerden bir tanesi. Dediğim gibi yapım aşamaları kısmında sadece birazcık zorlanabiliyorsunuz. Sıkıcı değil ama zorlayıcı bir yapım aşaması var. Onun dışında ortaya çıkan set harika bir görsele sahip ve kesinlikle koleksiyonda bence bulunması gereken setlerden biri arkadaşlar. Bu seti oğlumla beraber yaptığım için yapım aşamaları kısmımız yok maalesef. Ancak sizler için setin detaylı halde bir incelemesini karar verdim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bu seti satın almak istiyorsanız bu videoyu izledikten sonra umarım sizin fikrinize destekleyici bir katkısı olmuştur. Olumlu ya da olumsuz yönde. Bu gibi videolarımızın devam etmesi için videomuzu beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.